Merhabalar hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Asistanım koreograf Tekin Şeker'le burada sizlere kulüp ve disco danslarından bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz bir mekana gittiğiniz zaman disco olsun, kulüp olsun, R&B çalan kulüpler olsun ve herhangi bir özel davete gittiğiniz zaman yanınızda eşiniz olabilir, kız arkadaşınız olabilir veya değerli dostlarınızla toplanıp bir arada dans etmeye gidebilirsiniz. Evet. Ama herkes oynarken siz oynamayı bilmiyorsanız eğer içinizde böyle olduğunuz yerde böyle durup bodyguard gibi böyle durmaktansa işte olduğunuz yerde böyle kafa sallamaktansa müzik ritimlerine göre yanlış adım atıyorsanız komik ve kötü görünebilirsiniz. Biz bunları özel dans derslerinde tam 2 derste çözüyoruz Tekin hocamla beraber. 2 derste nasıl öğreneceğiz hocam diyorsanız yarışmaya katılacak şekilde profesyonel çok olamazsınız ama en azından müzikle nasıl oynanır, nasıl adım atılır veya size hangi tarz dans yakışır, disco kulüp dansı olarak işte cool mu oynarsınız, cool tarz mı oynuyorsunuz mesela, kollarınız nasıl olmalı veya çok uçuk kaçık mı oynuyorsunuz mesela, uçuk kaçık, çok fazla böyle kulüpte çok uçuk mu oynuyorsunuz falan. Biz bunların hepsini size yakışacak olan tarzda analiz ediyoruz. Bir de şu var, Tekin hocamla biz bunu görüştük az önce. Bazıları diyor ki hocam diyor ben 2 kadeh attım mı diyor, oynuyorum zaten diyor. Ama zaten alkol alanların çoğu bilinçsiz oynuyorlar. Böyle sallanıyorlar, ne yaptığını bilmiyorlar. Ondan sonra iyi dans ettiğini zannediyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Normal kafayla yapılan, orijinal halde yapılan danslar her zaman daha iyidir. Size özgüven katabilir. Evet. Yani kafası sarhoş olup da normalde iyi olan insanlar zaten çıkıp böyle istediği gibi ama farklı figürler yapabilirler ama o biraz saçma gözükebilir. Bu şekilde saçma şeyler yapmak yerine daha güzel böyle orijinal size yakışacak olan mesela bir kıyafet gibi üzerinize ne yakışıyorsa o da olabilir. Mesela Tekin hocamın da anlatacağı bazı şeyler var disco kulüp dansıyla alakalı. Ben sözü ona bırakıyorum şu anda. Herkese merhabalar. Bir de böyle bir şey var. Kulübe gittiğimizde kulübün çalan müzik tarzı ve sound'u ve sizin vücudunuzun yapısı ve sizin karakteristik özelliğinize göre biz burada dansı size resmen bir elbise gibi iliştiriyoruz. Aynı zamanda çok kısa vadede sizin her türlü müzik tarzında kendinize göre bir temel oluşturup kendinize göre o temelde dans etmenizi sağlıyoruz. Ve biz bunu çok kısa sürede yapıyoruz. Ayrıca bir de kulüplerde ve mekanlarda, gittiğiniz yerlerde arkadaşlarınız size bu lafı söyleyebilir. Nasıl olsa onlar çok rahatlar, özgüvenleri var. İçlerinde bir utanç yok. Ama karakter olarak sizde belki utanç var, özgüven yok. Biz özgüveni ve motiveyi burada size yüklüyoruz. Ve onların o kelimeleri vardır bazen sizin içinizi yakan. Şöyledir. Aa sen zaten dans etmeyi bilmiyorsun. Çantalara sen baka dur. Ya da sen kenara dur. Aa biz dans edeceğiz, bekle geleceğiz. Gibi size egale etmeleri, ekarte etmelerine izin vermeyin. Herkes aynı kulübe gittiğinde, herkes aynı eğlenceyi aynı dozda yaşasın istiyoruz. O yüzden de burada dansları size göre uyarlayıp çok rahat hareketlerle step adımlar size gösteriyoruz mesela öne, arkaya, yana, sağa, sola. Müzik olarak tavır ve groove gösteriyoruz yani tavırları gösteriyoruz. Siz de bizlere ulaşabilirsiniz. Yılmaz Hoca'ya bıraktık. Evet, istediğiniz zaman aşağıdaki numaralardan, iletişim numaralarından bizlere ulaşabilir. Disco kulüp danslarıyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Artık içinizde dans etme aşkı varsa bir yere gittiğiniz zaman herkes kıpır kıpır oynarken siz de böyle pusup kalıyorsanız veya şöyle bir şey, bir şeyle daha karşılaştım ben mesela. Pistin ortasına kız arkadaşı çıkıyor, tek başına dans ediyor falan. O da kenarda böyle duruyor, böyle yapıyor falan. Bir anda biliyorsunuz hani etrafını sarıyorlar hemen böyle dans etmeye başlıyorlar. Bu iyi bir şey değil. Öğrenirseniz öğrenmekte fayda vardır. En azından eşinizle beraber karşılıklı oynayabilirsiniz. Ona bakış atabilirsiniz, dönebilirsiniz, böyle hareketler yapabilirsiniz. Aynen. Bunun gibi bir sürü figür. Şimdi bazıları da diyor ki ben diyor iş adamıyım hocam diyor. Bana diyor böyle ağır, oturaklı bir şey lazım diyor. Yurt dışına çıkıyorum diyor. Yurt dışına gidiyor mesela. Bir kulübe giriyor veya bir diskoya giriyor, farklı mekanlara giriyor. Herkes oynuyor. Senin de tarzın yerinde güzel, oturaklı böyle bir iş adamısın falan. Olduğun yerde böyle duruyorsun. Ama olacak iş mi? Bu olmaz. Yani çıkıp oynamanız gerekiyor ve içinizdeki o stresi, o günün verdiği yorgunluğu elbette sizin de atmanız hakkınız yani. O yüzden dans öğrenmenizi tavsiye ediyorum. İçinizde de şüphe kalmasın. Tam 2 derste biz bunları çözüyoruz. Evet, kendinize değer verin bence. Siz de bu hayatın içindeyseniz, aynı mekandaysanız, aynı mekanda paylaştığınız insanlarla o anı siz de yaşayın. Anından geri kalmayın. O yüzden de burada sizleri bekliyoruz.
Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık.